Merhaba arkadaşlar, Saadet'in El Emekleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin çok kolay, yapımı çok kolay, güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. Şimdi yapıma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Öncelikle bunu hatırlatmak istedim. Modelimiz ben 3 numara şişle çalışacağım modelimizi ve Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Sizler de elinizin ayarına göre, ipinizin kalınlığına göre şişinizi ve ipinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 4 ilmek her bir model için artı 3 tane fazladan ilmek atıyoruz. 2 de kenar ilmekleri, yani 4 ve katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Şimdi modelin yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Sizler de benimle beraber örmek istiyorsanız buyurun beraber başlayalım. Şimdi öncelikle ilmeklerimi şişime atayım arkadaşlar. 2 tane, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benim başlama yöntemim böyle arkadaşlar. Sizlerin nasıl bilemiyorum ama ben bu şekilde başlıyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek attım şişime. Bu benim için yeterli bir sayı. Şöyle sayayım. 2, 4, 1 örnek. 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4 ve 2, 4, 5. Bu benim için yeterli bir sayı. Şöyle bir düğüm atıyorum. Şu fazlalık ipimi de keseyim. Evet arkadaşlar. Şimdi arka yüzde bir sıra ters öreceğim. Lastik örmeyeceğim bu modelde. Bir sıra ters öreceğim. Arka sıradayım. Komple bütün ilmeklerimizi arka sırada bir sıra ters örelim arkadaşlar. Örüp geleyim. Evet arkadaşlar. Ben bir sıra ters ördüm arka yüzde. Dediğim gibi 17 ilmek attım şişime. 4 ve 4'ün katları artı 5 ilmek. İkisi kenar ilmek olmak üzere 3 tane de fazlalık. Yani 4 ve 4'ün katları artı toplamda 5 ilmek de fazladan ilmek attım. Şimdi ön yüzde modelimize başlayalım. Çok kolay bir model arkadaşlar. İnanılmaz yapımı kolay bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bir tane düz ilmeği örmeden şişime alıyorum. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, ipimi arkaya atıyorum ve bir düz ilmeği örmeden şişime aldım. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, ipimi arkaya atıyorum ve bir tane düzü örmeden şişime aldım. Bir tane ters, bir tane düz ve bir tane ters ilmeği örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Ön yüzden ilk sırayı tamamlamış olduk arkadaşlar. Zaten iki sırada biten bir model. Ördükçe yukarıya doğru çıktıkça anlaşılan bir model. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi bakın burada bir önceki sıradan belli oluyor. Bu ilmeği normalde düz örmemiz gerekiyor ama ters öreceğim. Pirinç örgü arkadaşlar. Düzün üstüne düz, tersin üstüne ters. Bakın bu ilmek ters, bunu düz örüyorum. Bakın bu ilmek düz normalde bu yönde ama ters örüyorum. Yani pirinç örgü, düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne de ters şeklinde. Şu ilmek bir önceki sırada örmeden aldığımız düz ilmek. Bunu da ters örüyorum. Bakın şimdi bu arada ördüğümüz 3 ilmek var. Bakın bunun normalde yönü düz bu sırada ama ters örüyorum. Pirinç örgü olduğu için ters ördüm. Bunun yönü ters ama bunu düz örüyorum arkadaşlar. Pirinç örgü yapıyoruz arkadaşlar arada. O yüzden terslerin üstü ters, düzlerin üstü düz. Sadece bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği örerek ters örüyorum ama. Ters. Bakın burada normalde düz ama ben bunu ters örüyorum. Pirinç örgüyü elde edebilmem için. Bu da ters ama düz örüyorum. Böylelikle pirinç örgüyü elde edebiliyorum. Bunu da ters ördüm. Bir önceki sırada örmeden aldığım düz ilmek. Bunu da ters örüyorum.
Şimdi yine bu 3 ilmeğe geldim. Normalde düz ama ben bunu ters örüyorum. Pirinç örgü olduğu için. Bu ters ilmeği de düz örüyorum. Bunu da ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Böylece ikinci sırayı da arka yüzde tamamlamış oluyorum. Yani pirinç örgü elde edeceğimiz için arkadaşlar her sırada düzlerin üstü ters, terslerin üstü düz şeklinde tam zıttı şeklinde ilmeklerimizin yönünü ayarlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada normalde bir önceki sıraya göre düz örmem gerekiyor ama ters örüyorum. Pirinç örgü olduğu için ters ördüm. Tersin üstünü düz ördüm. Düzün üstünü ters ördüm. Pirinç örgü yapıyorum. Ve örmeden bu ilmeği örmeden alıyorum. Bakın belli olmaya başladı yavaş yavaş. Düzün üstünü ters ördüm. Tersin üstünü düz ördüm. Düzün üstünü ters örüyorum. Ve ipimi arkaya atıyorum. Bakın bu da örmeden aldığım ilmek. Artık yeri belli olmaya başladı. Yine düzün üstünü ters ördüm. Tersin üstünü düz örüyorum. Yine düzün üstünü ters ördüm arkadaşlar. İpimi arkaya atıyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Yine ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Düzün üstünü ters ördüm. Tersin üstünü düz ördüm. Düzün üstünü ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örnek ördükçe anlaşılıyor. Çok da güzel bir örnek arkadaşlar. Çok beğeneceğinize eminim. Şimdi arka yönde ikinci sıradayız modelin. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın yine pirinç örgü örmeye devam ediyorum. Burada düz ilmek var normalde ama ters örüyorum. Tersin üstünü de düz örüyorum. Yine düzün üstünü ters örüyorum. Şimdi bu aradaki ilmeğe gelince bakın bu bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek. Bu ilmeği ters örüyorum. Yanında düz örülmesi gibi görünen ilmek var ama onu ters örüyorum. Pirinç örgü. İpimi arkaya atıyorum. Tersin üstünü düz örüyorum. Yine ipi bana doğru aldım. Düzün üstünü ters örüyorum. Ve bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek. Onu ters örüyorum. Yanındaki düz ilmeği pirinç örgü olduğu için ters örüyorum. İpi arkaya attım. Tersin üstünü düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Düzün üstünü ters ördüm. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeğe geldik. Onu da ters örüyorum. Yanındaki ilmek normalde düz görünümlü ama ters örüyorum. Pirinç örgü olduğu için. Ve tersi düz örüyorum. Ve düzün üstüne ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimle sırayı tamamlıyorum. Tekrar ön sıradayım. Bakın şu aradaki ilmekler yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Çok güzel bir model. Kenar ilmeğimi aldım. Düzün üstüne ters örüyorum. İpi arkaya attım. Tersin üstüne düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Düzün üstüne ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bakın örmeden alıyorum bu ilmeği. Artık tamamen belli olmaya başladı. Yine düzün üstüne ters ördüm. Tersin üstüne düz ördüm. Düzün üstüne ters ördüm. İpimi arkaya aldım ve bu ilmeği düz bir şekilde örmeden sağ şişimi aldım. Düzün üstüne ters ördüm. Tersin üstüne düz örüyorum. Düzün üstüne ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum ve bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Düzün üstüne ters ördüm. Tersin üstüne düz ördüm. Yine düzün üstüne ters ördüm ve kenar ilmeğimle sırayı bitirdim. Bakın bayağı aradaki ilmekler de kendini gösteriyor. Şimdi arka sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın düz ilmek var burada. Ters örüyorum. Pirinç örgü ters. Düzlerin üstü ters, terslerin üstü düz. Tamamen farklı yönlerde örüyoruz. Bakın bu ters, bunu düz örüyorum. Bu normalde düz örülecek gibi görünüyor ama ters örüyorum. Bu da bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek. Bunu ters olarak örüyorum. Yanındaki düz ilmeği ters ördüm. Tersi düz örüyorum. Düzü ters ördüm. Yine bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. Yanında düz görünümlü ilmeği ters örüyorum. Pirinç örgü. Tersin üstüne düz örüyorum. Yine düzün üstüne ters örüyorum. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği ters ördüm. Yanında düz görünümlü ilmeği de ters örüyorum. Yanındaki tersi düz örüyorum ve ters örüyorum ve kenar ilmeğimle bitirdim. Bakın arkadaşlar, sanırım
Bu kadarı yeterlidir herhalde. Büyük bir parçada da örmüştüm. Göstereceğim size onu da. Bakın baya baya belli oldu. Büyük parçayı da göstereyim size. Bakın burada daha da belirgin anlayacaksınız. Böyle. Biraz ışıktan dolayı renk koyu çıkıyor ama bu kadar koyu bir renk değil aslında. Şimdi aralarda böyle örmeden aldığımız ilmekler belli oluyor. Onların aralarında da hep pirinç örgü var. Düzlerin üstü, terslerin üstü, düz şeklinde tam zıttı. Her iki sırada da, ön sırada da, arka sırada da ilmeklerin tam zıttını uyguladığımız pirinç örgü birçok insan tarafından bilinen bir model. Böyle arka yüzü de böyle arkadaşlar. Arka tarafı da bu şekilde. Ön tarafı da bu şekilde. Işıktan yansımadan dolayı biraz koyu görünüyor şu an. Havada biraz kapalı. O yüzden kusura bakmayın, tam renk belirgin olmayabilir. Normalde bu renk değil aslında. Yeşil bir renk ama şu an ışık yansımasından dolayı böyle görünüyor. Bu da ördüğümüz küçük parça. Bu kadarı yeterli sanırım. Beni izlediyseniz arkadaşlar, videomu beğendiyseniz yorum ve beğenilerinizden eksik bırakmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bu modelden çok güzel bebek örgüleri olur. Atkı, bere falan olur. Ondan sonracıma ne bileyim ben, birçok yerde hırka, çocuk örgüleri, yetişkin örgüleri, battaniye, birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.